Bugün üzüntü hakkında konuşacağız. Bir konumuz var. Kendisi fikirleriyle bize konuk olacak. İslam düşüncesinin ilk filozofu El-Kindi ile beraberiz. Bize fikirleriyle bu noktada aydınlatıcı bakış açıları sunacak. Üzüntüyü tanımlayacak, üzüntünün neden sakınılması gereken bir şey olduğundan bahsedecek ve üzüntüyle mücadele ederken kullanmamız gereken yöntemlerden bahsedecek kendisi. Başlarken şöyle ifade edebiliriz üzüntüyü. İlk öncelikle bir ruhi sıkıntıdır üzüntü. Bir ruhi hastalıktır ve her ruhi sıkıntının, her ruhi hastalığın olduğu gibi bizi çeşitli bedensel hastalıklara da götürür üzüntü dediğimiz husus. Üzüntü Kindi'ye göre iki temel kaynaktan kaynaklanır. Bunlardan birisi istediğimiz şeylere ulaşamamak. İkincisi de ulaştığımız şeylerin elimizden kayıp gitmesi. Mesela bir hedefimiz var. Diyelim ki güzel bir üniversitenin güzel bir bölümünde olmak istiyoruz. Buna erişemedik. Bu bizde bir hüzün meydana getirir. Aynı şekilde diğer bir kaynak olarak da çok sevdiğimiz bir insan var veya çok sevdiğimiz bir nesne var, eşya var. Bunların kaybından dolayı üzüntü meydana gelebilir. Yani birincisi bir şeye ulaşamadığımızdan kaynaklandı, istediğimiz ama ulaşamadığımız bir husustan kaynaklandı. İkincisi de elimizde olan kaybettiğimiz bir şeyden kaynaklandı. Kindi diyor ki tanımadığımız bir şeyle mücadele edemeyiz. Dolayısıyla hüznü biraz tanıyalım diyor. Bu basit bir ifade. Tanımadığımız bir şeyle mücadele edemeyiz. Basit bir ifade gibi gözüküyor ama aslında derin manaları ifade ediyor. Bu hayatın her alanında böyledir. Tanımadığımız şeyle mücadele edemeyiz. Dolayısıyla bakalım insanların hayatlarına, hayatlarımıza bir bakalım. Bizi en çok zorlayan husus belirsizliklerdir. Belirli olan şeylerle nasıl başa çıkılabilir bilebiliriz ve ona karşı mücadele edebiliriz. Ama bizi en çok yoran, en çok darda koyan, en çok bizi sıkıntıya sokan nedir? Belirsizliklerdir. Dolayısıyla bu belirsizlikleri belirlilik alanlarına çekmemiz gerekiyor. Hüznü de bu şekilde. Hüznü bize üzüntü veren şeyi tanımlamamız gerekiyor. Eğer şu an üzgünsek bakmalıyız. Bu hüzün nereden kaynaklı? Bir şeyi mi kaybettik yoksa istediğimiz bir şeye ulaşamadık mı? Daha sonrasında reçetelere geçeceğiz. Bunu belirledikten sonra. Üzüntü kalıcı bir durum değil, arızi bir durum, geçici. Ama tabii ki bu reçeteleri uygularsak geçici. Reçeteleri uygulamadığımız müddetçe, hüznümüzü tanımlayıp ona karşı stratejilerimizi geliştirmediğimiz müddetçe kalıcı olur ve bizde kalıcı hasarlar meydana getirebilir. Birinci reçetemiz hüznü tanımladıktan sonra, hüzne daha gelmeden, daha ulaşmadan, hüzünlü anlara ulaşmadan önce reçetelerimizi vermiş. Bunlardan birincisi güzel alışkanlıklar kazanmak. Hüzün anlarında bizi ayakta tutacak en temel hususlardan biri güzel alışkanlık. Alışkanlıklar vardır, güzel ve çirkin alışkanlıklar olarak ikiye ayrılır ve bizi ayakta tutacak, bu anlarda ayakta tutacak, bize güç verecek husus güzel alışkanlık. Peygamber Efendimizin de güzel alışkanlıklar edininiz, zira alışkanlıkları terk etmek zordur diye bir ifadesi var. Nedir? Mesela sabah rutinlerimiz, günlük virtlerimiz, eskarlarımız, düşünce tarzlarımız, düşünce alışkanlıklarımız. Pozitif mi düşünüyoruz dünya hakkında? İyimser bir bakış açımız mı var? Düşünce alışkanlıklarımız. Bunları tespit etmeli alışkanlıklarımızı ve alışkanlıklarımızı güzel olana yönlendirmeliyiz. Ki bir hüzün anında, bir kayıp anında, bir ulaşamama anında elimizde bu alışkanlıklar kalsın ve bizim mukavemetimizi, güçlülüğümüzü, dayanıklılığımızı arttırsın. Küçük şeyler dahi olsa hüzünle aramıza bir perde koyar ve bizi güçlendirir. Güzel alışkanlık. İkinci hüzüne karşı alabileceğimiz önlem isteklerimizde ulaşılabilir olanlara yönelmemiz. Yani insan hayatın bir cilvesi olarak her istediğini elde edemez. Her dua ettiğimize ulaşamıyoruz. Dolayısıyla imkansız şeyleri istiyorsak, imkan dahilinden uzakta olan şeyleri istiyorsak elbette ki hüzne düşeceğiz.
isteklerimizi ulaşılabilir olana sınırlandırmalıyız. Mesela nedir? 200 yıl yaşamak istiyorum. Nedir? Bu bir istek olabilir. Böyle bir istek olabilir. İnsanın böyle isteği veyahut da ölümsüzlüğü istiyoruz değil mi? Böyle isteklerimiz olabilir. Nedir? Bunları imkan dahilindeki alana çekmeliyiz. İmkansız şeyleri isteyen elbette ki yüzüne düşer diyor Kindi. Hayaller kuruyoruz. Hayal kurmak güzel ama hayal ile hayal kırıklığı arasındaki bu ince çizgide bizi hüzün bataklığına giriftar edebilir. Ulaşamayacağımız şeyleri arzularsak bu sefer kendi kendimize acı çektirmeye, kendi kendimize sıkıntı vermeye başlarız. Ulaşılabilecek şeyleri arzulamak, onları istemek ikinci reçetemiz. Üçüncü reçetemizde aslında günümüz dünyasına ışık tutan, günümüz insanının, günümüz hayat yapısının bir eleştirisi gibi adeta. Gerçek ihtiyaçlarımızı fark etmek. Bazen ihtiyaçlarımız noktasında da gerek toplumsal, gerek medya aracılığıyla ihtiyaçlarımız noktasında da manipüle edilebiliyoruz. Aslında hiç ihtiyacımız olmayan şeyler birdenbire en esas ihtiyacımız olan, en esas istememiz gereken hususlar gibi karşımıza çıkıyor. Ama bunların kaçı gerçekten sahici? Yani bir Ferrari'ye binmek, bir Bugatti'ye binmek, bir Mercedes'e binmek yahut da böyle sadece dünyada birkaç kişinin ulaşabildiği hususlara ulaşmayı dilemek herkesin istemesi gereken bir şey midir? Bunu dikkate almamız lazım. Gerçek ihtiyaçlarımızı fark etmemiz lazım. Manevi ihtiyaçlarımızı, maddi ihtiyaçlarımızı gerçek alana, sahici olana getirmemiz lazım. Yoksa ihtiyaçlarımızı fark etmezsek çeşitli yanılsamalarla kendimize zulmetmeye devam ederiz. Hüzne karşı en güçlü silah diyor Kindi, çok şeye sahip olmak değil, az şeye ihtiyaç duymaktır. Bu felsefe tarihinde sıkça duyduğumuz sözlerden birisi. İnsanın mutlu bir hayata, hüzünden uzak bir yaşama sahip olması adına gerekli bir husus. Sade bir yaklaşım ama hayat kurtarıcı bir bakış açısı. Yine dördüncü bir reçete olarak Kindi diyor ki değersiz şeylere değer verme. İlla ki insan hayatında her insanın yaptığı bir şey olmuş olabilir. Bazı şeylere değerinden fazla anlam yüklemiş olabiliriz. Nesneye, bir eşyaya, bir kişiye, bir ünvana çok anlamlar yükleyebiliriz ama biraz adil davranmaya çalıştığımız zaman, hayatta itidalli davranmaya çalıştığımız zaman hüzünden de bu şekilde kurtulacağımızı, hüznün de bu şekilde bize uğramayacağını bilmemiz gerekiyor. Gerçekten hayatta değerli olan nedir? Bunları araştırmalı, bunları duyumsamalıyız ve bunlara değer vermeliyiz. Beşinci kısım yine insanın manevi hallerinden, insanın karakterine ait hallerden, insanın ahlakına dair hususlardan bir tanesi kıskançlık. Diyor ki Kindi kıskanma. Her nimet bir emanettir. Hakikaten modern dünyada bulamayacağımız yaklaşımlardan biri belki de bu. Evet, insan başkalarının elinde olan şeylerden de isteyebiliyor. Ama kıskançlık olmaması lazım. Gıpta olabilir ama kıskançlık olmaması lazım. Haset olmaması lazım. Kur'an-ı Kerim de bize hasetten uzak durmamız gerektiğini ifade ediyor. Nedir? Allah her nimeti bir emanet olarak vermiştir ve imtihan dünyasında her nimet sahibi bunlardan hesaba çekilecektir. Kıskanan insan neye sahip olursa olsun huzuru bulamaz. Biz nimetin sahibini unutmazsak, her nimetin Allah'tan geldiğini fark edersek o zaman içimizde huzursuzluk değil teslimiyet olur. Dolayısıyla hüzünden uzak durmuş oluruz. 6. reçetemiz her kaybın ardından yeni bir şeyin geleceğinin farkında olmak. Dedik ya bir şeye ulaşamamak ya da onu kaybetmekten kaynaklanıyor hüznümüz diye. İşte her kaybın ardından da bir şeyin onun yerine ikame edilebileceğini bilmemiz gerekiyor. Kaybettiğimizde, ulaşamadığımızda dünya durur sanıyoruz ama böyle değil. Zaman geçiyor, insan da alışabiliyor. Dolayısıyla hiçbir kayıp, hiçbir ulaşamama, hiçbir mağlubiyet aslında
yeri doldurulamaz değil. Bu şekilde de olmaz, başka şekilde dolar. Yeni anlamlar, yeni yollar, yeni rotalar insan için vardır. Hayatın doğasında bu var. Boşluklar varsa elbette ki dolacaktır. 7. maddemiz ise, 7. reçetemiz ise gereksiz yere kendimizi tüketmemek. Ne demektir gereksiz yere kendimizi tüketmemek? Yani şu an başımıza gelmemiş olaylardan dolayı bazen gelecek kaygısına saplanıp kalabiliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de yine bu ifade ediliyor. Bir şeytanın tuzağı olarak ifade ediliyor. Gelecek kaygısı. Olmamış olayları kurgulayarak, kafamızda kurarak kendimizi yiyip bitirmek. Akıllı insan kindiye göre bunlardan kendini uzak tutar. Çünkü zamanı gelmemiş, olmamış olaylar için kendini üzmek, kendine düşman olmak gibi. Kindi diyor ki, düşün ama çözüm için düşün. Kendini yormak noktasına vardırma bu işi diyor. Yine 8. hususumuz, hüzne karşı mücadelemizde 8. reçetemiz, kötülerden değil, kötülükten uzak dur. Nedir bu? Dünyada bütün kötü, bütün iyi diye bir kavram yok elbette ki. Eğer bizim karşı durduğumuz şey kötüler olursa burada bir çözüme ulaşamayız. Ama bizim karşı durduğumuz husus kötülük olursa daha iyi bir tespit yapar, daha iyi bir analiz yapar ve burada hüzne karşı bu şekilde mücadele edebiliriz. Çünkü nefret de içimizi karartır ve bizi hüzne düşürür. İnsanlara, şahıslara karşı bir nefret olmaması lazım. Zira kötü aslında iyi ve kötü bizler için bir illüzyon. Mesele nedir? Kötü davranışları fark edip kötü davranışlara karşı bir zihin, bilinç geliştirmek ve bu şekilde hüzünden uzak durmak. Yine 9. reçetemiz aslında daha önceki maddelere de benziyor. Nedir? Her şey fanidir. Bu dünya hayatında her şey fani. Makamlar, mevkiler, insanlar, şahıslar, yollar, her şey geçiyor. Oluş ve bozuluşa tabi. Yani bir gün gelecek, ay ve güneş de yerinde kalmayacak. Bunu fark etmeli ve bunu kabullenerek yaşamalıyız. Her şey fanidir. Bir gün biz de toprak olacağız. Bizden önce de toprak oluyor bazı şeyler. Dolayısıyla maddi olanlara bu kadar tutunmamalı ve mesafe koymalıyız. İtidalli davranmalıyız ki bilmeliyiz her şey fanidir. Yine 10. husus bize ifade edilen maddi kayıplara, makam mevki kayıplarına bu kadar kafayı taktığımızda görmezden geldiğimiz bir şey var. Aslında bunlar yerinin doldurulabilir şeyler. Peki ya yerinin doldurulamayacak şeyler var mı? Yani asıl neleri kaybedersek üzülmeliyiz. Kindi bu noktada diyor ki asıl kaybedince üzülmemiz gereken şeyler manevi meziyetlerdir. İnsanın eşyası kaybolabilir, malı, mevkisi, sağlığı kaybolabilir. Bakın sağlığı bile diyor kaybolabilir. Mümkün olduğunca bunları korumak gerekiyor. Ama kaybolduğu zaman da kendimizi bırakmamalı ve manevi meziyetlerin güzelliğine odaklanmalıyız. Sabrımız, merhametimiz, vicdanımız bizimle kalacaktır. Kindi bize bu reçeteleri sundu. Bunları düşünmek, uygulamak bize kalıyor sevgili dost. Bugün senle kindiden kalbimize şifa olacak öğütlerine kulak verdik. Hayat kolay değil biliyorum ama şunu unutma. Hüzün bu hayatta hep var olacak ama ona karşı duruşumuz değişirse etkisi azalır. Henüz yaşanmamış şeyler için üzülmek kendi ruhuna zulmetmektir. Bu sözü kendine not et, bir yere yaz ve kalbine kazı. Bugün kendine nazik ol, ruhunu dinle. Neye ihtiyacı varsa onu ver ve unutma ki yalnız değilsin. Bu bölüm sana iyi geldiyse bir dostunla paylaşmayı unutma. Belki o da tam şu anda bunu duymaya ihtiyaç duyuyor. Modern hayatta, maneviyatta yeniden görüşünceye dek kalbin ferah, aklın selim, gönlün açık olsun. Hoşça kal.